Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün güzel bir model başlayacağız. Modelimde şöyle orta kalınlıkta bir bebe yünü kullanacağım. İpime uygun kullanacağım şiş 3,5 numara. Modelimiz oldukça güzel, kolay, gösterişli bir model. Umarım siz de beğenir benimle yaparsınız. Hep birlikte başlayalım. İlmeklerimi çıkardım. Birkaç sıra haroşa lastik hazırladım. Bu modelde ilmek sayısı 2 ve 2'nin katları olması gerekiyor. Yani yapacağımız örgüye göre ilmek sayısını bu şekilde ayarlayıp modelimizi tam denk getirerek kurabiliriz. Şimdi modeli kurmaya başlıyoruz. Birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi düz örelim. Şöyle ilmeklerimizi düz örerek devam ediyoruz. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra ilmeklerimi ters örüyorum. 4 sırayı bu şekilde yapacağız. Yani ön yüzünde düz, arka yüzünde ters örerek 4 sırayı tamamlayacağız. Şimdi ikinci sıra arka yüzündeyim. İlmeklerimin tamamını ters örerek devam ediyorum. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra ilmeklerimi düz örerek devam ediyorum. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra ilmeklerimin tamamını ters örüyorum. 4 sırayı tamamlamış olduk. Diğer 4 sırada modelimizi şekillendireceğiz. Evet. Beşinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek artırma yaptım. Sıradaki 2 ilmeğimin ikisini bir alarak sola doğru kestim. Bir ilmek artırma yaptım. Sıradaki 2 ilmeğimin ikisini bir aldım. Düz örerek sola doğru kestim. Beşinci sıra ön yüzünde sıra sonuna kadar böyle devam ediyoruz. Bir ilmek artırma yapalım. Daha sonra sıradaki 2 ilmeğimizin de ikisini bir alarak düz örelim, sola doğru keselim. Son 2 ilmeğimi de yine sola doğru kestim. Sıra başında artırma yaptığım için sıra sonunda artırma yapmadan kenar ilmeğimi düz ördüm. Bakın. 6. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. 6. sıra arka yüzünde ilmeklerimizi ters örerek sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Yedinci sıra ön yüzüne geçtim. Kenar ilmeğinden sonra sıradaki 2 ilmeğimizi ters örerek keseceğiz.
Artırma yapmadım. Bakın kenar ilmeğimi aldım. Daha sonra 2 ilmeğimi ön taraftan şu şekilde alarak ters ördüm. Tek ilmeğe düşürdüm. Daha sonra bir artırma yaptım. Buna dikkat edelim. Önce 2 ilmeğimizi alalım. Önde bakın ajurlu ilmeğim. Bir de sonraki ilmeğimi aldım. Ters örerek kestim. Bir ilmek artırma yaptım. Sıradaki 2 ilmeğimi ters örerek kestim. Tek ilmeğe düşürdüm. Daha sonra bir artırma yaptım. Önce kesme işlemi, daha sonra artırma işlemi. Sıradaki 2 ilmeğimizi yine aynı şekilde kestim. Bir artırma yaptım. Sıra sonuna kadar böyle devam ediyoruz. Son 2 ilmeğim, 2 ilmeğimi ters örerek kestim. Bir artırma yaptım. Bakın sıra başında burada artırma yapmadan kesme işlemiyle başladım. Şimdi artırma işleminden sonra kenar ilmeğimizi örelim. İlmek sayımızda eksilme olmasın, buna dikkat edelim. 8. sıra arka yüzündeyim. Son sıramız. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örerek sıramı tamamlıyorum. Model hep bu 6 sıranın tekrarından oluşacak. Yani 4 sırası ön yüzünde düz, arka yüzünde ters örülecek. Diğer 4 sırada bu ajurlu kısım olacak. İsterseniz düz kısmı daha da uzatabilirsiniz. Yani sizin nasıl hoşunuza gidiyorsa. Biz şimdi hep birlikte modeli bir kez kurmuş olduk. Modelimiz böyle. Yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. İsterseniz modeli bir kez daha kuralım. Şuradaki şu düz olan kısmı 4 sıra tamamlayalım. Modeli tekrar kuruyorum. Birinci sıra ön yüzünde düz, ikinci sıra arka yüzünde ters, üçüncü sıra ön yüzünde düz, 4 de tekrar ters örerek 4 sıramızı tamamlayalım. Evet, 4 sırayı tamamladım. Bakın ön yüzünde düz, arka yüzünde ters örerek 4 sırayı tamamladık. 5. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek artırma yapıyorum önce. Daha sonra 2 ilmeğimizi düz örerek sola doğru keselim. Tek ilmeğe düşürelim. Bir ilmek artırma, daha sonra 2 ilmeğimizi düz örerek sola doğru keselim. Bir ilmek artırma, 2 ilmeği sola doğru düz örerek keselim. 5. sırayı böyle devam ediyoruz sıra sonuna kadar. Model oldukça güzel ve kolay. Çabuk ilerleyen bir model. Evet, bir artırma yaptım. Son 2 kalan ilmeğimi de ikisini bir sola doğru kestim. Artırma yapmadan kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Sıra başında artırmayla başladım. Sıra sonunda artırma yapmadım. 6. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra ilmeklerimin tamamını ters örüyorum. Sıra sonuna kadar ters örerek devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. 7. sıra ön yüzüne geçtim. Kenar ilmeğinden sonra. Şimdi burada ipi kendimden tarafa aldım. Sıradaki 2 ilmeğimi şu şekilde önden alarak ters ördüm ve tek ilmeğe düşürdüm. Daha sonra bir artırma yaptım. Önde ajurlu ilmeğim bir sonraki ile beraber alarak şu şekilde ters ördüm. Kestim yani. Bir ilmek artırma yaptım. 7. sıra ön yüzünde ilmeklerimizi ters örerek kesme yapıyoruz şimdi. Bir artırma, daha sonra 2 ilmeği sola doğru, ters örerek sağa doğru kesiyorum.
Son 2 ilmeğimi de yine aynı şekilde kesme işlemi yaptım. Sıra sonunda bir artırma yaptım. Sıra başında yapmamıştım. Sıra sonunda yaptım. 7. sıra ön yüzünde bu şekilde devam ederek tamamladık sıramızı. 8. sıra arka yüzündeyim. Yine ilmeklerimizin tamamını ters örerek tamamlayalım. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum. Evet, modeli bir kez daha kurduk. Dediğim gibi modelimiz bu 8 sıranın tekrarından oluşuyor. Yapımı kolay, güzel bir model. Şöyle arka yüzü, böyle de ön yüzünden görüntümüz olacak. Model tabii ki ilerledikçe kendini daha güzel gösterecek. Şöyle bir parça da daha önce hazırladım. Burada 2 sıra haroşa lastik üzerine yaptım. Burada hazır lastik uyguladım. Kanalımda var bu hazır lastiğin yapım videosu. İsterseniz eğer bulamazsanız linkini bırakırım yorumlarda yazarsanız. Evet, model böyle devam ediyor. Arka yüzü de bu şekilde. Gayet güzel, temiz bir görüntüsü var. Yapımı da oldukça kolay. Örgüye yeni başlayanlar bile bunu kolaylıkla yapabilirler. Yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde, bebek örgülerinde hepsinde kullanabilirsiniz. Mevsimlik örgülerinizde, yazlık örgülerinizde ona göre iplerinizi tercih edersiniz. Gayet güzel olacağını düşünüyorum. Sizler de nelerde kullanacaksınız? Onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.